Son zamanlarda en sık duyduğum argüman. Acaba Bodrum bitiyor mu yoksa biz mi Bodrum'un bitmesini istiyoruz? Bugün biraz bunun etrafında dolaşacağız. Bu argüman aslında sandığımızdan çok daha eskiye dayanıyor. Buraya taşınmadan önce işte çeşitli kaynakları gözden geçirmiştim. Kitaplar okudum, makaleler, blog yazıları vesaire. Ve hani gördüm ki aslında 1970'ten sonra satır aralarında Bodrum'un bittiğine dair bazı cümleler kurulmuş. Yani o kadar bugünün meselesi değil aslında. Geçenlerde böyle bir sofrada oturuyorduk. Benden çok daha önce Bodrum'a taşımış bir dostum da masada veryansın etmeye başladı. İşte trafikten, kalabalıktan, sevdiğimiz mekanların el değiştirmesinden, hatta kapanmasından ve hatta yıkılmasından dem vurup işte Bodrum'un eski Bodrum olmadığından bahsediyordu ve dönüp bana sordu. 12 yıl önce geldiğim Bodrum'la şimdiki Bodrum aynı mı? Aynı şekilde seviyor musun? Kendince haklıydı ama ona verdiğim cevap ikimiz de şaşırttı. Bilmiyorum sizin de karşınıza çıkıyor mu? Benim YouTube'da böyle hani Muğla'nın, Ege'nin, Akdeniz'in en güzel koyları, en güzel köyleri diye bir sürü içerik çıkıyor. Bu hayal pazarlayan içeriklerden. İşte ne bileyim, bu köyde yaşlanmak yasak, bu koyda harika bir gece, Muğla'nın en sessiz köyü, en keşfedilmemiş cennetini bulduk falan gibi. Yani bir yer keşfedildiği an o özelliğini kaybetmiş olmuyor mu? Aslında biz de zamanında o videolardaki huzuru satın almaya geldik buraya. Ve buraya gelirken yanımıza ne getirdik biliyor musunuz? O şehrin sabırsızlığını, aceleciliğini, cüretini. Yani aslında şikayet ettiğimiz o kalabalık bizzat kendimiziz. Durumun bu 70 yıllık değişiminde gelenlerden şikayet edenler kimi durdurabildi ki biz de bizden sonra gelecekleri durdurabilelim? Yani haksızlık bu. Arkadaşım 12 yıl önceki Bodrum aynı mı diye sorduğunda işte bunları düşündüm. Bu soru aslında sadece Bodrum'la alakalı değil. Bizim değişime verdiğimiz tepkiyle de ilgili. Ben de arkadaşıma şu soruyu sordum. Bodrum değişti diye sevmeyi bırakacak mıyız? Biz buraya yaklaşık 12 yıl önce taşındık. Hatta ben de 8 günlük bir bisiklet yolculuğu yaparak Bodrum'a geldim. Ki ondan önce hayatımda pek bisiklet yoktu. Belki çocukluğumda arkadaş bisikletine binerek bir sokağa uçtan uca gidip geliyorduk. Yani fazla bir şey yapmıyordum. Ve 8 günlük bir yolculuktan sonra ki ben sırf bisikleti bu eylemi gerçekleştirmek için almıştım. Fakat o kadar çok sevdim ki burada elim ayağım oldu. Yani uzun zaman 7 yılda arabasız Bodrum'da vakit geçirdiğimizi düşünecek olursak bisiklet gerçekten benim için çok önemli bir araca dönüştü. Ayrıca hani Bodrum'u bilenler biliyorlar, burası öyle düz ayak bir yer değil. Rampaları, inişleri, çıkışları, virajları, battı çıktı yolları falan. Hakikaten böyle deli fişek gibiydim. Ama o zamanlar 41 yaşındaydım. Bugünse 53 yaşındayım. Artık bu yollar benim için biraz daha zorlayıcı geliyor. Yani eski gücümde olmadığımı fark ediyorum. Ciğerlerim artık o kapasitede değil. Bacaklarım o enerjiyi artık üretmiyor. Ama şöyle düşünelim. Yollar daha dik diye artık bu yollara mı kızmalıyım ya da bacaklarım güç üretmiyor diye bisikletime mi öfkelenmeliyim? Veya 41 yaşıma öykünüp bugünkü halime 53 yaşıma nefret mi duymalıyım? Elbette hayır. Çünkü bundan sonra da yollarda olmaya devam edeceğim. Bir şeyler benim istediğim gibi gitmediği halde bu eylemi seviyorum, bisiklete binmeyi seviyorum. Dolayısıyla bundan sonra da kendi ritmimde, kendi tempomda yollarda olmaya devam edeceğim. Şimdi hepimizin ortak paydası olan müzikten örneklemek gerekirse, müzik dediğiniz şey nedir? Harmoniyle duyguyu harmanlayan bir şey. Yani hayatımızın, hepimizin hayatında olan bir şey. Farklı türlerde. Ya söylüyoruz şarkıları, ya mırıldanıyoruz, ya dinliyoruz, dans ediyoruz o müziklerle falan. Şöyle düşünün, eskiden sahnede, kumpanyalarda, sirklerde canlı olarak izliyorduk şarkı söyleyenleri. Sonra sesi bir şekilde bir fiziki izin içine hapsettik. Plaklarda dinlemeye başladık. O gramofonlar, sonra pick-up'lar geldi. Derken dolanan bantlarını kalemle sardığımız kasetler, CD teknolojisi peşinden geldi. MP3'lerle müzik dinlemeye başladık, alışveriş yapmaya başladık. Derken artık telefonumuzda, dijital platformlarda müzik dinliyoruz, Spotify falan gibi. Siz hiç format değişti diye artık müzik dinlemeyeceğim diyen birini duydunuz mu? Yani müziğe erişimimiz değişti diye müzikten vazgeçmiyoruz özetle.
Sadece format değişti ve biz bu formata bir şekilde adapte oluyoruz. Bundan sonra olacağı gibi. O kadar dandik ki. Bunları böyle koyuyorsun. Şurası. Şunları da şöyle koyuyorsun. Kullanıyorsun. Masa. Çok bıngıl ama. Hoş geldin. Ne haber? Bak böyle görüşmek bir şeymiş. Zimmetler olsun. Böyle abi. Benim de doğaya zarar olmaz diye düşünüyorum. Bodrum'un da formatı değişti şimdi doğal olarak. Eskiden burası analog bir kasabaydı. Daha sessizdi, daha küçük bir nüfus vardı. Huzurluydu ama bugün dijital bir, hatta böyle yüksek çözünürlüklü dijital bir kasaba olduğundan söz edebiliriz. Ulaşımı da kolay, haliyle kalabalıklaştı. Dolayısıyla eski formatı seviyorsanız bundan şikayet etmek, mutsuz olmak çok doğal geliyor bana. Ama sevdiğiniz şey Bodrum'un özüyse bu formata uyum sağlamak bir tercih değil, rasyonel bir gereklilik. Buradaki asıl sorun Bodrum'u böyle kafamızda saklama isteği büyük ihtimal. Hani onu bir müze gibi beynimizin içinde saklamak istiyoruz. Ama hayat dediğiniz şey böyle duran bir şey değil. Yani insanlar buraya gelmeye devam edecek, restoranlar el değiştirecek, coğrafya kalabalıklaşacak, trafik artacak vesaire. Yani bunlar bizim kontrolümüzde olan şeyler değil. Felsefeden çok anlamam ama stoacıların şu yaklaşımını çok seviyorum. Kontrol edemediğimiz şeyler için öfkelenmek, hayatın doğal akışına karşı böyle beyhude bir savaş. Bodrum'un ruhu kalmadı, bitti demek bana kalırsa Bodrum benim istediğim gibi değil artık anlamına geliyor. Ki bu da Bodrum'u sevmekten ziyade kendi konforumuzun sarsılmasına duyulan bir tepki. Dostum sorusunu tekrarladı. Yani 12 yıl önceki Bodrum'la şimdiki Bodrum aynı mı? Ona dedim ki hayır değil. Ama Bodrum sevgim artık çok daha büyük. 12 yıl önce Bodrum'a duyduğum sevgi böyle romantik bir hayale duyulan sevgiydi. Bir çeşit aşktı aslına bakarsanız. Böyle bakir, sorunsuz ve huzurlu bir yer arıyordum. Ama bugünkü sevgim bu işte trafiğe, kalabalığa, altyapı problemlerine falan bakmadan bütün bunları kabullenerek duyulan, adı belki de tam da bir kabul sevgisi sayılabilecek bir sevgi. Daha üstüne. Hadi. İlk defa mı? Diyecek çok bir şey yok. İyi hocam. Gerçek sadakat ve sevgi bana kalırsa bir coğrafyanın, bir insanın artık her neyse o, onun yerine ne koyuyorsanız, yaşlandığında, yorulduğunda ve hırçınlaştığında hala elini tutmayı becerebilmektir bana kalırsa. Şimdi lütfen siz de bir düşünün. Bu bozdu, bitti dediğimiz şeyler sadece değişmiş olabilir mi? Belki de sevme biçimimizi bizim de güncellememiz gerekiyordur. Bravo. 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 Var.
videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Müzikte nedir? Harmoni ile duygunun bir araya Başla. Yani teknolojinin Bodrum'un ruhu kalmadı, bitti demek aslında nedir?